Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel çiçekli 5 şiş patik yapacağız. Hanımlar, ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, yeşil ve pembe tonlarında. İplerimi şöyle kenara aldım. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin bu burun kısmına kahve çekirdeği deseni kullandım. Üst bölüme bu şekilde çiçeklerimi yaptım. Çok şık, çok güzel bir patik oldu. Çeyizler için de çok uygun. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen hanımlar patiğimize başlayalım. Krem ipimiz ile burundan başlıyoruz. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıyorum ve 12 ilmek atacağım. 12 ilmek ile başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. 12 ilmeğimizi attık. Geri döndük. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım. Örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar 5 şişe geçeceğiz ve düz örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Şöyle. İlk ilmeğimi hemen 3. şişimle çıkaracağım. Şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine giriyorum ve ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerimize girerek hanımlar ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğim oldu. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum başlangıç yerine. Bakın şu şekilde. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. ilmeğim, bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 6 ilmeğimiz, 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Başlıyoruz örmeye. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra boyunca. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Dolana dolana örülüyor 5 şiş patik. 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Evet. Bir sırayı tamamladık. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar patik burnumuzda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Hemen şu 1. ilmeğim. Şu da 2. ilmeğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor.
Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmeğimi öreceğim kenardan. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar, bakın bu sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Hanımlar, bir sıra artırmamızı yaptık. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken ilmeklerimizi bir sıra artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. 3. ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi tamamen düz ördüm. Şimdi geldik tekrardan artırma işine. İlk şişimdeyim hanımlar. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şuraya şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3.'ye geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şuraya şişimi taktım ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ve sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şimdi de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi tekrardan düz öreceğiz ilmeklerimizi. 4 şimdiki 8'er ilmeğimi de düz öreceğim. Çünkü bir önceki sırada artırma yapmıştık. Bu sıramızda ilmekler düz örülüyor. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimizi de düz örüyoruz. 3. şişime geldim. Yine buradaki 8 ilmeğimi de düz örüyorum. Bir sıra artırma yaparken gördüğünüz gibi bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. İlmek sayıları arttıkça şişler de yerli yerine oturuyor hanımlar. İlk başlarda şişler karışık gibi görünse de ilmek sayıları arttıkça şişler yerli yerine oturuyor. Bir sıra düz ördük. Tekrar artırma zamanı. Bu aşamada yine ilk şişimdeyim, kenar sağda. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şuraya şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 1. şişimde 9 ilmeğim oldu. 2.'ye geldim hanımlar. Burada da kenarımız bakın sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, şimdi 3. şişimdeyim. Hemen kenar sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 9'ar ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Yine burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimde de 9'ar tane ilmeğim oldu. Şimdi yine bir sıra düz öreceğim hanımlar. 10. ilmekleri artırırken, yani bir sonraki sırada kahve çekirdeği modelimizi de başlayacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ördüm. Üçüncü şişimdeyim. Buradaki 9 ilmeğimi de düz örüyorum. Dördüncüdeyim. Buradaki 9 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra düz ördük. Şimdi artırma yapacağız. Her bir şişte 10'ar ilmek olacak. Bu aşamada hanımlar bu kahve çekirdeği modelimize de burun kısmından tam ortadan başlayacağız. Öncelikle yine artırmamızı yapacağız hanımlar. Kenardayım. İlk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bakın artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Ardından bakın şu kahve çekirdeği modellerimizin arasında birer ilmek tersimiz var. Ve bu modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Öncelikle modelin ilk tabanı için 7 ilmek ördükten sonra buraya bir ilmek ters örüyorum. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3. 3 ilmeğimi ördüm. Hemen sol tarafa da bir tane tersimi örüyorum. Şimdi hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Patiğimizin ön yüzüne model kurulumu yapıyoruz. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına girdim. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk 2 şişimde 10'ar ilmeğim oldu. Şimdi tabanda hanımlar model yok. Tabanda sadece artırmaları yapacağız. Model kurulumu bu şekilde sadece ön yüzde olacak. Artırmamı yaptım. 3. şişimde de böylece 10 ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Burada da yine son 2 ilmeğimi kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı örüyorum ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Bu sıra ilmekleri düz öreceğiz. Kahve çekirdeği modelimizle devam edeceğiz hanımlar. Bu kenardaki ilk 7 ilmeğimi yine öreceğim. Bakın aradaki ters ilmeğim yine ters örülüyor. Bu ters ilmekler hep ters örülecek artık. Ördüm. Model 3 ilmek üzerine kuruluyordu hanımlar. İlk 2 ilmeğim birinci şişimde, 3. ilmeğim ikinci şişimde. Bu nedenle hanımlar şimdilik idareten ikinci şişimdeki düz ilmeğimi ilk şişime aldım. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın burada şöyle 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi 3. ilmeğimi alıyorum. Kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Önündeki 2 ilmeğin üzerinden şöyle atlatıp burada bırakıyorum. 3. ilmeğimi tam burada bıraktım. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek artırdım. Diğer 2. ilmeğimi de ördüm. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Kahve çekirdeği modelimizi yaptık. Diğer şişimdeyim. Hemen buradaki bir tersimi yine ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada artırma yapmıyoruz çünkü. Tabanımızdaki ilmeklerimiz de yine düz örülecek. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ilk şişimize geldik. Tekrar artırmalarımızı yapacağız. 11'er ilmek olacak bu defa. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altına girerek yine artırmamı yaptım. Ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Bu defa kenarda 8 tane düz ilmeğimiz oluyor. Bakın ters ilmeğimi yine ters ördüm. Her 3 sırada bir kahve çekirdeğini kuracağız. Bir önceki sırada kahve çekirdeğimizi yapmıştık. Şimdi bu 3 ilmeğimi düz öreceğim. 3 sıra boyunca ilmeklerimizi böyle öreceğiz. 3 sırada bir kahve çekirdeği yapacağız. Diğer şimdiyim. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım yine. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına giriyorum. Artırmamı yaptım.
Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da yine 11 oldu. Gerçi 11 değil, burada 10 oldu. Hani bir ilmek ödünç almıştık ama bilek ayrımı yaparken o ilmeğimizi geri vereceğiz hanımlar. 3. şişimdeyim. Tabanımız. Yine burada da artırmalara devam ediyoruz. Model yok. Tabandaki ilmekler tamamen düz örülüyor. Diğer şişime geldim, 4.'ye. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın yine artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 11'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar bir sıra düz öreceğiz. Bir önceki sıra artırma yapmıştık. Yine ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Şuradan da yarım ilmek almışım. Düzelttim. Bakın kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız. Tersimi ters ördüm. Bir önceki sıra ilmekleri 3 ilmeği düz örmüştük. Şimdi yine düz örüyoruz. Bu ikinci sıramız oluyor. İkinci şişime geldim. Burada da ters ilmeğimi ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir önceki sıra artırma yapmıştık. İlmekleri düz örüyoruz. Şimdi tabandaki şişlerimize geldi. Bu tabandaki ilmeklerimizde bu sıra artırma yok hanımlar. Düz olarak örelim gelelim. Tabandaki ilmeklerimi düz ördüm. Geldim hanımlar. Yeniden ilk şişimizdeyiz. Artırmaya devam edeceğiz. Her şişte 12'şer ilmek olacak artık. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın burada yine ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. Yine 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki sıra kahve çekirdeğimizi yapacağız yine. İkinci şişimdeyim. Burada da yine tersimi ters örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Tabanımıza geldik. Tabanda da yine artırmalarımızı yapacağız hanımlar. 2 ilmeğimi ördüm hemen. Artırdım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Sonuncu şişimiz bu. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine burada da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece hanımlar 4 şişimizde de artırmalarımızı yaptık. Tekrardan şimdi 4 şişteki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bu aşamada hanımlar bakın bir tane kahve çekirdeğimizi yapmıştık. Şimdi yeniden bu ikinci kahve çekirdeğimizi yaparken sağa ve sola birer tane daha kahve çekirdeği modeli yapacağız. Burada 3 tane kahve çekirdeğimiz olacak. Şimdi kenardan 5 ilmeğimi öreceğim bu defa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya tekrar kahve çekirdeği yapacağız hanımlar. Bakın 5 ilmek düz ördükten sonra hemen buraya bir tane ters örüyorum. Kahve çekirdeğimi yapacağım. Bakın önde şurada bir tane ters ilmek var. Önünde 3 düz ilmeğim var. Yine bu 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Burada bıraktım. İlk ilmeğimi ördüm. Artırma yapıyorum. 2. ilmeğimi de ördüm. Bakın buraya kahve çekirdeğini yaptık. Buradaki bir tersimizi ters örüyoruz. Şimdi hemen buraya yine bakın ilkini yapmıştık. 2. kahve çekirdeğimizi yapacağız ortaya. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp önde bırakıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Artırdım. Diğer ilmeğimi de ördüm. Bakın bu defa burada 2 tane kahve çekirdeği oldu. İkinci şişimdeyim. Hemen bir ilmek tersimi örüyorum. Bir tersten sonra öndeki 3 ilmeğe yine kahve çekirdeği yapacağız. 3 tane kahve çekirdeği olacak. 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi ördüm. Artırdım. 2. ilmeğimi de örüyorum. Hemen yanında bir tane tersim var. Buraya bir ilmek daha ters ördüm. Kenarda 6 ilmeğim kaldı. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bu sırada artırma yok çünkü. Bu şekilde. Şimdi hanımlar tabandaki 2 şişimizdeki ilmeklerimizde yine artırma yapmayacağız. Düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada bakın kahve çekirdeği yapmıştık. Yine 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra tekrar kahve çekirdeği yapacağız. Bu sırada hanımlar yine artırma yapılacak.
İlk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Yine ters ilmeğime kadar ilmeklerimi düz ördüm. Ters ilmeklerimiz ters örülüyor. Kahve çekirdeğimizin 3 ilmeği düz örülüyor. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız bu. Yine tersimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Burada da yine ters ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine artırmamı yapıyorum. Bu defa 13'er ilmek oluyor hanımlar şişlerde. Tabanımızdayım. Tabanımda da yine artırmalarımı yapıyorum bu sırada. Bakın. Yine artırmamı yaptım ikinci ilmekten sonra. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Hem artırma yapıyoruz hem kahve çekirdeğini kuruyoruz. Dördüncü şişimde de yine artırmamı yapacağım. Burada da 13 ilmeğim olacak. 14 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar bu artırmalara. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına girip artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bu sırada artırma işlemi yok. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimi düz ördüm. Kahve çekirdeklerinin yanlarındaki birer ters ilmekleri bakın yine ters örüyorum. Yine tersimi ters ördüm. Kahve çekirdeklerim düz örülüyor. Diğer şişime geldim hanımlar. Bakın burada da ilk ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği var. Bunu düz ördüm. Tekrar ters ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızdaki 13'er ilmeğimizi de yine düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Son kez artırmalarımızı yapacağız artık. Ve şişlerde 14'er ilmek olacak. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından artırmamı yaptım. Ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın ters ilmeğimi yine burada ters ördüm. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine bir tersimi ters ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine tersimi ters ördüm. 3 ilmeğim düz örülüyor. Tekrar bir tersimi ters ördüm. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. İkinci şişimdeyim. Son kez artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Tabanda da yine artırmalarımızı yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Kenardan artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Burada da yine 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artıracağım. Bakın hemen şuraya giriyorum. Artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişlerimizde 14'er ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yok. 14'er ilmek üzerinden devam edeceğiz. Ben daha büyük yapmak istiyorum diyenler varsa 15'er olana kadar da artırabilirler. Şimdi hemen modelime başlayacağım. Artık ilmekler düz örülecek. Bu sırada bakın kahve çekirdeğinden sonra 3 sıra örmüştük. Tekrar kahve çekirdeği yapacağız ama bu defa 5'li yapacağız. Bakın ilk bir tekli olarak başladık. 3'lü yaptık. Sonra da 5'liye çıktık. Şimdi hanımlar 3 ilmek öreceğim kenardan. 1, 2, 3. Hemen buraya bir ilmek ters örüyorum. Çünkü yeni kahve çekirdeğini başlatacağız. Hemen buradaki 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirip burada bıraktım. Bir ilmek ördüm, artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bakın buraya bir tane daha kahve çekirdeği kurduk. Aradaki tersimi ters örüyorum. Şimdi burada da yine kahve çekirdeklerimize devam edeceğiz. Bakın altta var. Yine 3. ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi ördüm, artırdım. 2. ilmeğimi de örüyorum. Tekrar 3 ilmek oluyor burada. Aradaki tersimi ters örüyorum. Tam ortadaki kahve çekirdeğimi yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden yine atlatıyorum. İlk ilmeğimi ördüm, artırdım.
İkinci ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine kahve çekirdeğimi yapıyorum bakın. Üçüncü ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Yine modelimi örüyorum, ilmeklerimi. Aradaki tersimi ters ördüm. Şimdi bu sol tarafa da bir tane başlatacağız. Sağ tarafa başlatmıştık. Bakın önde 3 ilmeğim var. Üçüncü ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir ilmek örüyorum. Artırdım. Diğer ilmeğimi de ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Beşli kahve çekirdeğimizi böylece yaptık hanımlar. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın burada 5 tane kahve çekirdeğimiz oldu. Artık artırma işlemimiz de yok hanımlar. 3 sıra boyunca ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız. Bakın 3 ilmeğim düz ördüm. Ters ilmeklerim ters örülüyor. Yine buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki tersimi yine ters. Bu şekilde 3 sıra boyunca 3 kere dolanacağız. Bu ilk sıramız. İlmeklerimiz gördüğümüz gibi örülecek. Bakın yine 3 ilmeğimi düz ördüm. Diğer ön yüzde de yine aynı, ikinci şişimde de yine aynı işlemi yapacağım. 3 kere bu şekilde dolanacağız hanımlar. Şimdi 3 sıra boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. 7'li kahve çekirdeği modelimizi birlikte başlatalım ardından. Evet hanımlar, kahve çekirdeğimden sonra 3 sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm geldim. En son 5'li kahve çekirdeğimiz vardı. Şimdi 7'li olacak. Yanlara birer tane daha model ekleyeceğiz. Bunun için de hemen şöyle yapıyorum. Bakın ilk 3 ilmeğim var burada. Hemen başta ilmeğim kalmadığı için ters örmeyeceğim. Bakın burada 3 ilmeğim var. İlk 3 ilmeğim. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi ördüm, artırdım. 2. ilmeğimi de örüyorum. Buraya kenara bir tane daha kahve çekirdeği yaptık. Aralardaki tersler ters örülüyor. Diğerlerinde yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bakın hanımlar. Aynı şekilde diğer kahve çekirdeklerimizi yapıyoruz. Ortadaki 5'li kahve çekirdeğimizi aynı hizadan aynı şekilde yapıyoruz. Sadece sol kenara yine bir tane daha kahve çekirdeği ekleyeceğiz. Yine bakın kahve çekirdeğime geldim ortadaki. Aynı işlemi devam ediyorum. İlk ilmeğimi ördüm, artırdım. Bir diğer ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişimdeyim. Tersimi ters ördüm. Bakın 3 ilmeğim var. Üçüncüyü ikilinin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Bir tane daha düz örüyorum. Yanında bir ilmek tersim var. Burada bir tane de kahve çekirdeğim var. Onu da yine aynı şekilde örüyorum. Yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi buraya 7. kahve çekirdeğimizi de yapacağız. Şu 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlkini ördüm. Artırdım. Diğer ilmeğimi de örüyorum. Bir ilmek kaldı. Bunu da kahve çekirdeğimin yanına ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar yine yapacağımız işlem şu. Tabanımızı örelim. Bakın 7'li kahve çekirdeği modelimizden buraya 2 tane yaptık. İkili kurduk. Şimdi tabanımızı örelim. Yine 3 sıra boyunca tabanımızı ördükten sonra 3 sıra boyunca tekrar kahve çekirdeğimizden sonra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Bir diğer sonuncu kahve çekirdeğimizi de birlikte başlatalım. Evet hanımlar, 3 sıra ilmeklerimi yine gördüğüm gibi ördüm geldim. Son kez şimdi tekrar kahve çekirdeğimizi yapacağız. Yine bakın önde 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp burada bırakıyorum. Ardından bu ilk ilmeğimi örüyorum. Artırma yaptım. Diğer ilmeğimi de ördüm. Aralardaki ters ilmeğimiz yine ters örülüyor. Yine diğer kahve çekirdeklerimi de aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Toplamda 7 tane kahve çekirdeği modelimiz oldu. Bu şekilde 3.'yü yapıyorum. 3. kahve çekirdeğim. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. 2. ilmeğimi de düz örüyorum. Yine aralardaki ters ilmeğimiz ters örülüyor. Tekrar burada da 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlkini düz ördüm. Artırdım. 2. ilmeğimi de düz örüyorum. Diğer şimdiden devam edeceğim. Yine aradaki ters ilmeğimi yine ters. Kahve çekirdeği modelimiz aynı şekilde örülmeye devam ediyor. Bu şekilde. İlkini düz örüyorum. Artırıyorum. Diğer ilmeğimi de
düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Sondaki kenar ilmeğim ters. Bunu da ters ördüm. Tekrar kahve çekirdeğimizi yaptık hanımlar. Şimdi yine patiğimizin tabanını düz olarak örelim. Ardından yine 3 sıra boyunca hani bir daha kahve çekirdeği modeli yapacakmışız gibi ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Artık kahve çekirdeği yapmayacağız. Burada bitireceğiz. İlmeklerimizi tamamen düz öreceğiz. Sonra da çiçeğimize başlayacağız zaten. Ters ya da düz fark etmiyor. Hepsini düz öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Artık kahve çekirdeği modelimizi tamamladık. İlk modelimizi kurarken ikinci şişimizden ilk şişimize bir ilmek ödünç almıştık. Şimdi tekrar ilmeği yerine verebiliriz. Bakın bu bir ilmeği şöyle ikinci şişimize ekliyoruz. Yine 4 şişimizde de 14'er ilmeğimiz kalıyor. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca bir kere öreceğiz. 4 şişimizi sonra bir kere daha öreceğiz. Yine düz olarak örelim gelelim, ardından birlikte çiçeğimize başlayalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi çiçeğimize başlayacağız. Çiçeğimizin ilk sırasını yapacağız. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 ilmek krem. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim. Buraya 3 tane yeşil öreceğim. Çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz şimdi. 3 tane de yeşil örüyorum. Şu birinci yeşilim. Şu 2, şu da 3. Hemen patiğimiz sökülmesin diye yeşil ipimin ucunu şöyle krem ipime bağlayacağım. 2 tane sağlam bir düğüm atıyorum. İşlem şöyle devam edecek. 3 krem ile başladık. 3 yeşil örmüştük. 5 krem 3 yeşil olacak şekilde 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de öreceğiz. Bakın 5. kremimi ördüm. Hemen yanına 3 tane yeşil. İkinci şişinden devam ediyorum. Yanına hemen yine 5 tane krem. Şu 5. kremim 3 tane yeşil. Tekrardan 5 tane krem, 4, 5, 3 tane yeşil. Birinci yeşilim. 3. şişimden devam ediyorum. Tabana da çiçek yapmaya devam edeceğiz hanımlar bu aşamada. 4 şişimizde de çiçek uygulamasını gerçekleştireceğiz. Tekrardan 5 tane krem örüyorum. 4 ve 5. kremim. Yeniden 3 ilmek yeşil. 5 tane krem. 2, 3, 4. 4. şişimdeyim. Şu da 5. kremim. Hemen yanına 3 tane yeşil örüyorum. Şu 2. şu da 3. yeşilim. 5 tane krem. 3, 4, 5. Yeniden 3 tane yeşil örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile ördüm. İlk 3 ilmeğimiz kremdi. Son 2 ilmeğim de krem. Burada 5 tane krem oldu arada. Model bütünlüğü sağlandı. Geldik çiçeğimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından yanına 5 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeşilimi ördüm. Bu defa yaprak aralarında 3'er kremimiz var. 3 krem 5 yeşil olacak şekilde ikinci sıramızı öreceğiz. 3 kremden hemen sonra 5 ilmek yeşilimi örüyorum. 4 ve ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da 5. yeşilim. Hemen yanına 3 tane krem örüyorum. 5 tane yeşil. Aynı işlemi 4 şişte de tekrar ediyoruz hanımlar. 5 yeşilimi ördüm. Yeniden 3 tane krem, 5 tane yeşil. 3. şişimdeyim. 3. 4. ve 5. ilmeğimi ördüm yeşil ile. Arada yine 3 kremim var. Tekrardan 5 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 3 tane krem. 4. şişime geçtim. 5 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden kremimi aldım. 3 tane krem örüyorum.
5 tane yeşil. Şu 5. yeşilim. Son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3. sıramızda. Ardından bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. İlk yaprağımızı yaptım. Yine yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. İkinci yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve ikincisinden devam edeceğim. Bir tane daha yeşilimi ördüm. Aradaki 3 krem yine krem ile örülüyor. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 tane kremim var. Diğer yaprağıma geldim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 kremim var. Bir diğer yaprağımı yapacağım şimdi. Şu kremimi yeniden ördüm. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 tane kremim var. 1, 2, 3. 4. şişimden devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 tane kremim var. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine bir kremim var, sonuncu ilmeğim. Bunu da yine krem ile ördüm. 3. sırayı tamamladık. Geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile öreceğim. 3. sıra ile 4. sırada işlem aynı. Bakın yine 3 kremimi krem ile örüyorum. Yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile, kremi krem ile, yine yeşili yeşil ile, kremi krem ile bu şekilde 4. sırayı tamamlayacağız. Diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar hemen yeşil ipimi alıyorum. 5. sıramız bu. İlk 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Araya 2 krem, bir yeşil, tekrardan 2 krem ve tam ortaya 3 tane yeşil örüyoruz. Yaprakların arası bu bölümde birleşiyor. Yani hanımlar tam olarak bu bölümü yapıyoruz. Yaprağımız da zaten bu sonuncu sıramız. Tekrardan 2 krem, bir yeşil, yeniden 2 krem, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim ve tam ortaya 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 2 krem, bir yeşil, 2 krem ve ortaya 3 tane yeşil örüyorum. Devam ediyorum yine. 2 krem. 3. şişime geldim. Ortaya 1 tane yeşil. Yeniden 2 krem. Ortaya 3 yeşil. Devam ediyorum. 2 krem. 1 yeşil. 2 krem. Tam ortaya 3 tane yeşil. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine 2 yeşil. En son 3 tane yeşil örmüştüm. Şimdi 2 tane krem. Tam ortaya 1 tane yeşil. Yanına 2 tane daha krem. 3 tane yeşil örüyorum. Tekrardan 2 krem. Tam ortadaki yeşil ilmeğimi yine yeşil ile öreceğim. 2 tane krem. Ve sonuncu ilmeğimi yeşil ile ördüm. Bu şekilde 5. sırayı da tamamladık. Modelimizde 6. sıramıza geldik. Bu sıramızda da pembe ipimizi ekleyeceğiz. Şöyle pembemi de hazırladım. Yapacağımız işlem şu hanımlar bu sıramızda. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Pembemi ekleyeceğim şimdi. Ortaya 3 tane pembe örüyorum.
Şu ilk pembem, şu ikinci, şu da üçüncü. Yine pembemin ucunu da şöyle kremime bağlayacağım. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. 3 krem ile başladık. Yanına 3 tane pembe ördük. Devamında 5 krem 3 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 kremimi ördüm. Tekrardan 3 tane pembe. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine 5 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane pembe. 4 şişimizi de 5 krem 3 pembe olacak şekilde örüyoruz. 4, 5. kremim yanına 3 pembe. 1, 2, şu da 3. pembe. Yine araya 5 tane krem. 3, 4, 5. 3 pembe. Yeniden 5 krem. Şu 4. Şu da 5. kremim. Yanına 3 tane pembe. Devam ediyorum. 5 krem. 3 pembe. Ve son 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Artık yeşil ipimize de işimiz kalmadı hanımlar. Yeşil ipimi keseceğim. Şöyle yeşilimin ucunu şöyle kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım. 6. sıramızı tamamladık. Geldik patiğimizde, çiçeğimizde 7. sıramıza. Bu sıramda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem ile başladım. Pembemi alıyorum. 5 tane pembe örüyorum. İlk çiçeğimi yapıyorum böylece. 5 tane pembe. Devamında 3 krem 5 pembe olacak şekilde öreceğiz. Bakın 3 tane krem örüyorum. 5 tane pembe. 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da 5. pembem. Yine buraya 3 tane krem örüyorum. 5 tane pembe. 3 tane krem. 5 pembe. Hanımlar 3 krem 5 pembe olacak şekilde devam edecek. İkisini ördük. Diğer 3 pembeyi de 3. şişimizden alarak devam edeceğiz. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yine ilk şişimizdeyiz ve çiçeğimizde 8. sıradayız. Bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile örüyorum. 5 pembe 3 krem. 7. ve 8. sırada yapacağımız işlem aynı. 3 krem ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Pembelerimi de pembe ipimle. Bu şekilde örüyoruz hanımlar 8. sıramızı. Yapacağımız işlem bir önceki sıra ile aynı. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi modelimizde, çiçeğimizde 9. sıramızdayız. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. 2 krem ile başlıyorum. Sonrasında 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk çiçeğimizi yaptık. Aralardaki 3'er ilmeğimiz yine krem ile örülüyor. Bir diğer çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 pembe, tam ortaya 1 krem, yanına 2 tane daha pembe örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da 2. pembem. Arada yine 3 tane kremim var. Şu 2, şu da 3. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Arada yine 3 kremimiz var. 9. sıramız bu şekilde yapılıyor hanımlar. Çiçeklerimizi 2 pembe, 1 krem, 2 pembe olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde. Şeklimiz bu. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi de modelimizde 10. sıramızı yapacağız. Bu sıramda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Ardından 2 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek aralarında birer tane ilmeğimiz var. Bir ilmeğimi ördüm. Diğer çiçeğimi de aynı şekilde yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe,
bir krem ve diğer şişimden devam ediyorum. 2 tane pembe örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Çiçek aralarında bir kremimiz var. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, 2 pembe. Çiçek arasında bir kremim var. Diğer çiçeğime geldim. 2 pembe, bir krem. Üçüncü çiçeğime geldim. Bir pembe, bir krem. 2 tane daha pembe örüyorum. Arada yine bir tane kremimiz var. Diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, 2 tane pembe. Arada yine bir tane kremim var. Diğer çiçeğime geldim. Yine 2 pembe. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Bir krem, bir pembe, bir krem, 2 pembe. Çiçek arasında yine bir kremimiz var. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, 2 tane daha pembemi ördüm. Bu şekilde hanımlar 10. sıramızı tamamladık. Geldik 11. sıramıza. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 ilmek krem. Ardından tam ortaya 3 tane pembe örüyorum. 11. sıramız oluyor bu. 3 krem ile başladım. 3 pembe ördüm. Devamında 5 krem 3 pembe olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 kremimi ördüm. Yanına 3 tane pembe. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine 5 krem. 3 pembe. Tekrar 5 tane krem. 3 pembe. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Bu şeklimiz böyle. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 12. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar şöyle pembe ipim arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortaya bir tane pembe. Bu şekilde. Şimdi model arasında 7 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Bu defa aradaki ilmek sayısı fazla olduğu için pembe ip arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Şu 5. kremim 6, 7. Ortaya bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 7 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 2. kremim, şu 3. Yine hanımlar şöyle pembe kremin üzerinden atlatarak yakınlaştıracağım. 4. kremim 5, 6, 7. Tam ortaya bir tane pembe örüyorum. Yine 7 krem, bir pembe olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Yine pembeyi yakınlaştırdım. Şu 5, 6, 7 krem. Tam ortaya yine bir tane pembemi örüyorum. Devam ediyorum. 7 krem. 5, 6, 7. Tam ortaya bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 7 krem. 3, 4. Şöyle pembemi yakınlaştırdım. 5. 4. şişimdeyim. Şu 6, şu da 7. Tam ortaya bir tane pembemi örüyorum. Yeniden 7 tane krem. 4 oldu. Yine pembemi yakınlaştırdım. 5. kremim 6, 7. Tam ortaya bir tane pembemi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Hanımlar, çiçek modelimizi böylece tamamladık. Şimdi çiçeğimiz bitti. Artık pembe ipimizi kullanmayacağız. Artık kesip arkaya da bağlayabiliriz. Bu aşamada ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bakın hepsini düz örüyorum krem ile. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimin hepsini ördüm. Böyle. Şimdi bütün ilmeklerimizi hanımlar 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizdeki ilmeklerimizde 3 kere dolanacağız. 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum.
Bu iplerimizi hanımlar tığ yardımıyla gizleyelim arkalara. İlmek aralarından geçirerek. Hani kesmiş olduğumuz bu renk iplerimizin uçlarından bahsediyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında hanımlar ilmekleri böyle yer değiştiriyorum. Sebebi şu. Bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu yanlarına geçtik. Patiğimizin bu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu aşamada artık ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece haroşalarımızı haroş olarak öreceğiz hanımlar. Tabanımızdaki şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bu bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa, yine bunu da düz örüyorum. Bilek bölümüne geldik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Bu aşamada artık geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte burada 7 ilmek haroşam düz örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem sadece bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmeye dikkat edelim. Tek püf nokta bu. Başka da bir detay yok. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa bunlar. Hepsini düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Yeniden geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa yine haroşalarımı düz öreceğim. Devamında gelen ilmeklerimizi de yine ön yüzde olduğumuz için bakın düz örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz. Arkada yapacak işlem bu. Bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarına 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bakın şu bölüme gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim, sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. 15 sıra haroşa yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu keseceğiz hanımlar. Bu topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroş olarak örmeye devam edeceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. 7 haroşamı. Şimdi ön yüzdeyim. Sayarak ve ilmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi örüyorum. 24. örerken şu öndeki ilmeği kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Orta kısma baktığım anda topuğum için burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğim, son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken öndeki 2 ilmeğimizi keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Yine sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yeniden ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu kestim. Geldim ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar ben. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Son birer ilmeğim kaldı. İlmeklerimi kestim. Bunları da aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Şişler de boşa çıktı. Hemen buraya bir tane zincir çekip İpimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Topuğumuza bakmadan önce hemen ipimizi de gizleyelim. Böyle ip uçlarını patiğimizin iç bölümündeki renkliklerimizin uçlarını da böyle gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, ipimizi de gizledik. Hemen bakalım topuğumuza. İşte modelimiz, patiğimiz böyle. Hemen hanımlar bir manken ayağıma giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim patiğimizin duruşuna bakalım. Çeyiz için çok harika bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar. Buyurun. Patiğimiz bu şekilde. Manken ayağımızdaki duruşu da böyle. Çok güzel, şık, zarif bir model oldu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.